Marcus Aurelius, Kendime Düşünceler. Kulağa nasıl geliyor? Belki de böyle tozlu, ağır bir felsefe kitabı gibi değil mi? Ama yanılıyorsunuz. Onu bir unutun. Çünkü elimizdeki şey aslında bir felsefe dersi falan değil. Çok daha fazlası. Adeta bir hayatta kalma rehberi. Düşünsenize tarihin en güçlü adamlarından biri, savaşın tam ortasında veba salgınıyla boğuşurken, en yakınlarının ihanetiyle yüzleşirken, sırf akıl sağlığını korumak için kendine notlar alıyor. İşte bu o notlar. Sadece bir saniye hayal edin. Ya tarihin en güçlü adamının, yani Roma İmparatorunun özel günlüğünü bulsaydınız? Onun en gizli düşüncelerine, korkularına, kendine verdiği o kişisel tavsiyelere erişebilseydiniz, ne yapardınız? İşte kendime düşünceler dediğimiz şey tam olarak bu. Hiçbir zaman yayınlansın diye yazılmamış, tamamen kişisel, filtresiz bir zihin dökümü. Ve işin en şaşırtıcı yanı ne biliyor musunuz? Bu günlükte orduları nasıl yönetirsiniz, siyasi rakipleri nasıl ekarte edersiniz, bunlarla ilgili neredeyse hiçbir şey bulamazsınız. Hayır, kitabın tamamı bir insanın en zorlu koşullar altında bile iç huzurunu, o sakinliğini ve akıl sağlığını nasıl koruyabileceği üzerine. Yani aslında bu zamana meydan okuyan bir kendini yönetme kılavuzu. Peki, bu özel günlüğün arkasında ne var? Gelin biraz daha derine inelim. Şunu anlamak çok önemli. Marcus Aurelius bu satırları biz okuyalım diye yazmadı. Hayır, bunlar kelimenin tam anlamıyla onun can simidiydi. Tarihin belki de gördüğü en yoğun baskılarla boğuşurken aklını kaybetmemek için tutunduğu bir daldı. Kendi kendine yaptığı bir terapi seansı gibi düşünebilirsiniz. Yani ne tür baskılardan bahsediyoruz? Bakın, tabloya bir göz atalım. Adam, Roma'nın o acımasız kuzey sınırında dondurucu soğukta lejyonları komuta ediyor. En güvendiği generali isyan edip kendini imparator ilan ediyor, yani bir iç savaşla yüzleşiyor. Üstüne bir de tüm imparatorluğu kasıp kavuran bir veba salgını var. İşte Marcus bu felsefeyi sıcacık rahat bir kütüphanede değil, tam da bu kaosun ortasında donmuş bir savaş çadırında geliştirdi. O yüzden bu tavsiyeler öyle teorik şeyler değil. Hepsi bizzat ateşin içinde test edilmiş, işe yaradığı kanıtlanmış gerçek hayat dersleri. İşte bu alıntı durumu çok güzel özetliyor aslında. Karşımızdaki şey bir editörün elinden geçmiş, cilalanmış bir metin değil. Tamamen ham, filtresiz ve inanılmaz dürüst bir belge. Ruh halini an beyan yansıtan bir günlük. Belki de bu yüzden aradan 2000 yıl geçmiş olmasına rağmen bize bu kadar yakın geliyor. Peki tamam, anladık. Ama bu imparatorun kişisel can simidinden biz bugün kendi hayatımız için hangi pratik dersleri çıkarabiliriz? Gelin onlara bakalım. İşte İmparatorun Oyun kitabından ilk teknik, sabah hazırlık konuşması. Marcus güne nasıl başlıyordu biliyor musunuz? Her sabaha, o gün karşılaşacağı potansiyel zorluklara ve insanlara karşı kendini adeta zihinsel bir zırhla donatarak başlıyordu. Kendi kendine söylediği şey tam olarak bu. Bayağı çarpıcı değil mi? Güne olabilecek en kötü senaryoyu, en sinir bozucu insan tiplerini düşünerek başlıyor. Ama sakın yanlış anlaşılmasın, bu bir karamsarlık değil, tam tersi, bu müthiş bir strateji. Adeta bir zihinsel hazırlık tatbikatı. Peki biz bu 2000 yıllık tavsiyeye günümüze, o sinir bozucu e-postalara, trafikteki saygısız sürücülere nasıl uyarlayabiliriz? Aslında 3 basit adımla. Birincisi, hayal kırıklığını bekle. Yani bugün sinir bozucu insanlarla karşılaşacağını baştan kabul et, bu bir sürpriz olmasın. İkincisi, onları anlamaya çalış. Onlar doğuştan kötü insanlar oldukları için değil, muhtemelen kendi cahillikleri, kendi mutsuzlukları yüzünden böyle davranıyorlar. Ve en önemlisi, 3. adım, karakterini koru. Yani onların negatif enerjisinin, senin iç huzurunu, senin kaleni ele geçirmesine sakın izin verme. Yani, tekrar ediyorum, buradaki kilit fikir şu. Bu, aman ne kadar kötü bir dünya diye karamsar olmakla ilgili değil. Hayır, bu tamamen zihinsel olarak hazırlıklı olmakla ilgili. Beklenmedik bir yumruk yiyip sersemlemek yerine güne gardını almış bir boksör gibi başlamak demek. Başkalarının davranışlarının senin gününün kontrolünü ele geçirmesini engelleyen çok akıllıca, proaktif bir savunma stratejisi bu. Tamam, kötüye karşı gardımızı aldık, hazırlıklıyız. Şimdi İmparatorun Oyun kitabındaki ikinci tekniğe geçelim ve senaryoyu tam 180 derece çevirelim. Odağımızı olumsuzluklardan alıp bilinçli bir şekilde olumluya yöneltiyoruz. Minnettarlık sanatı. Ne kadar basit ve bir o kadar da güçlü bir fikir değil mi? Marcus aslında bize diyor ki, mutluluğu öyle büyük başarılarda, uzak hedeflerde arama. Mutluluk hemen yanı başında.
Etrafındaki insanların iyi özelliklerinde, onların o özel yeteneklerinde gizli. Yani mutluluk bir arayış değil, farkına varma, bir keşif meselesi. Ve bu sadece bir laf değil. Günlüğünün neredeyse ilk bölümünün tamamını buna ayırmış. Bakın, büyük babasından öğrendiği nazik ruhu, babasından aldığı tevazu ve cesareti, annesinden gördüğü cömertliği, dostlarından öğrendiği metaneti, hepsini tek tek isim isim listeliyor. Adeta çevresindeki iyiliğin bilinçli bir envanterini çıkarıyor. Peki, şimdi bir an duralım. Düşünün bakalım, sizin minnettarlık listenizde bugün kimler olurdu? Hangi arkadaşınızın o sarsılmaz dürüstlüğüne, hangi aile üyenizin koşulsuz desteğine? Ya da belki bir meslektaşınızın yaratıcılığına minnettarsınız. Gördüğünüz gibi bu 2000 yıllık egzersiz belki de bugün her zamankinden daha anlamlı. Ve geldik oyun kitabındaki 3. ve son tekniğimize. Belki de aralarında uygulaması en zor olanı bu ama bir kez ustalaştığınızda hayatınızı en çok dönüştürecek olan da bu. İntikamı yeniden tanımlamak. O yakıcı öfke ve intikam duygularıyla başa çıkma sanatı. Şimdi düşünelim. Biri size bir haksızlık yaptığında içgüdüsel tepkimiz ne olur? Genelde öfkeleniriz, intikam planları yaparız, ödeşmeye çalışırız. Bu yaygın tepki. Peki Marcus'un oyun kitabı ne diyor? O tamamen farklı bir yol sunuyor. Diyor ki, onlar gibi olmayı reddet. Sana haksızlık edene öfkelenmek yerine ona acı. Onların kötülüğünü kendi iyiliğinle yen. Ve işte o meşhur, o can alıcı cümle. En iyi intikam onlara benzememektir. Bu kadar. Tekniğin özü bu. Bu gerçekten ezber bozan, hayat değiştirebilecek bir bakış açısı. Gerçek zafer karşıdakini ezmek değil. Gerçek zafer onun seni kendi çukuruna, kendi seviyesine çekmesine izin vermemektir. Asıl zafer kendi karakter bütünlüğünü koruyabilmektir. Peki, sabah hazırlığı, minnettarlık sanatı, intikamı yeniden tanımlama, gördüğümüz bu 3 tekniği birbirine bağlayan temel bir fikir var mı? Evet, var. Şimdi bu analizimizi toparlarken hepsinin temelinde yatan o tek ve güçlü prensipe, adeta her şeyi bir arada tutan o tutkala bakalım. İç kaleniz. Marcus bu prensibi anlatmak için harika bir metafor kullanıyor. İç kale. Nedir bu iç kale? Öfkeden, korkudan, kıskançlıktan arınmış bir zihin. Dışarıdaki dünyanın bütün kargaşasından uzak, kendi içinizde inşa ettiğiniz bir sığınak. Dışarıda ne fırtınalar koparsa kopsun, sizin her zaman çekilebileceğiniz, size ait, ele geçirilemez bir yer. Yine kendi sözleriyle ne kadar net ifade ediyor, değil mi? Bırak baş kalen ve savunma yerin tutkulardan arınmış bir zihin olsun. Yani Marcus'a göre en güçlü, en aşılmaz kale, taş ve harçtan yapılmaz, düşünceden ve iradeden inşa edilir. Ve dışarıdaki hiçbir ordu, hiçbir güç bu kaleyi fethedemez. Çünkü orası, yani sizin zihniniz, sizin iç dünyanız, başka hiç kimsenin fethedemeyeceği tek yerdir. Belki de bütün bu anlatıdan çıkarmamız gereken en temel ders bu. Gerçek güç, gerçek güvenlik, dış dünyayı kontrol etmeye çalışmaktan gelmiyor. Tamamen size ait olan o tek şeyi, yani kendi zihninizi yönetme becerisinden geliyor. İç kaleniz sizin tek egemenlik alanınız. Evet, Marcus Aurelius dışarıdan bakıldığında bilinen dünyanın en büyük imparatorluğunu yönetti. Ama biz biliyoruz ki onun asıl büyük savaşı kendi zihninin içindeydi. O zaman gelin bu son soruyla bitirelim. Dışarıdaki dünya ne kadar kaotik, ne kadar kontrolümüz dışında olursa olsun, siz kendi düşüncelerinizin, kendi tepkilerinizin ve kendi iç huzurunuzun imparatorluğunu yönetebilir misiniz? Belki de asıl fethedilmesi gereken krallık tam olarak budur.